Ve yine geldik Tarsus kazısına. 2016 yılında güvenlik güçleriyle beraber başlayan Tarsus kazısı tam bir yıl sürdü ve ardından bir sürü iddialar ortaya atıldı. Hz. Musa'nın ait sandığına, UFO'lara ve birçok kutsal objelere kadar iddialar gün yüzüne çıkmıştı. İki arkeolog Haluk Özdil'in programında röportaj verdiklerinde hayatlarından endişe duyduklarından bu kayıtları yayınlamaya izin vermemişlerdi. Ancak geçen hafta bu kayıtlar sosyal medyaya düştü. İddialarına göre gizledikleri şey yer altında buldukları bir boyut kapısının varlığıydı. Bu kaza hakkında sosyal medyadan gelen mesajları ben de değerlendirmeye aldım ve yaptığım araştırmada birçok bilgi ve belgelere ulaştım. Bu konuda sizlere anlatacağım önemli şeyler var. Hazırsanız başlayalım. Tarsus Kızılmurat mahallesinde bir bina yapımı sırasında 15 işçi yer altına girdi ve bir daha geri dönmedi. Bu 15 işçiyle ilgili iddia yeniden gündeme geldi. İddia ise Tarsus'un altında insanların başka boyuta geçmelerini sağlayan bir yıldız geçidinin varlığıydı. Birçoğunuz bu bir bilim kurgu diyebilir. Hatta öyle düşünüp bu videoyu kapatabilir. Ama şunu hatırlatmak isterim ki NASA 2015 yılında dünyadaki bu yıldız geçitleri yani başka boyutlara açılan kapıların varlığıyla ilgili araştırma yaptıklarını itiraf etmişti. Hatta bununla ilgili olarak özel işaretler içeren The 100 filmini izlemenizi önerebilirim. NASA'nın iddiasına daha sonra geleceğim ama önce Tarsus'ta neler oluyor bu duruma bir bakalım. Videonun sonuna kadar sıkı durun. Zira duyacaklarınız ve izleyecekleriniz sizi çok şaşırtacak. Yıl 2016. 82 Evler Mahallesi Tarsus. Tarihinde ilk defa bu kadar güvenlik önlemleri altında bir kazı başlatıldı ve dışarıdan görünmemesi için de büyük brandalarla kapatılan kazı tam bir yıl sürdü. Tarihler 3 Kasım 2017'yi gösterdiğinde ise kazı bitirildi. Can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için bir daha açılamayacak şekilde beton dökülerek kapatıldı. Yapılan resmi açıklamada kazı alanında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı, bu yüzden de kazının sona erdirildiği yönündeydi. Ama kazının gizemi tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılıyordu ve ortaya ilginç iddialar çıkıyordu. Ve olayların enteresan kısmı ise bölge halkının telefonları zaman zaman gizemli bir şekilde arızalanıyor olması ve araçların aniden duruyor olmasıydı. Özel korumalı elbiselerle görüntülenen kazı ekibinde bu iddiaları doğrular nitelikteydi. Bunun üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmişti. Birçok araştırmacı, yazar ve gazeteci olayın peşine düşmüştü. Birçok iddia ardı ardına gelmeye başlamıştı bile. Bunlardan en önemlileri ise kutsal ait sandığı, Aziz Paul'un kayıp İncil'i, imparatorluk altınları, dünya dışı bir uzay aracı, Hz. Musa Aleyhisselam'ın kabri gibi iddialar anlatılmaya ve kitaplaştırmaya başlanmıştı. Bu iddiaların %100 gerçekliğinin tespit edilmediğini, olaya bu şekilde bakmanızı öncelikle rica ediyorum. Ancak geçen haftalarda ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyayı adeta salladı. Bunun sebebi ise iddianın bir görgü tanığından yapılmış olmasıydı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Haluk Özdil'in kimliğini gizli tuttuğu arkeologlarla yaptığı konuşmanın ses kayıtları sosyal medyada yayınlanınca bir anda gündem değişti. Söz konusu videoda konuşan tanık antik dönemden kalma bir yıldız geçidi bulduklarını, hatta kazıda ilerlediklerinde boyut kapısına yaklaştıkça bir frekans sayesinde kulaklarında müthiş bir çınlamanın olduğunu söyledi. Hatta gizemli kapının girişinde tılsımlı 2 siyah adam heykelinde var olduğunu sözlerine ekledi. Üstelik yıllar önce yer altında kaybolan işçilerin de bu boyut kapısına denk geldikleri de iddialar arasındaydı. Tüm bu iddiaların doğruluk payının olup olmadığını tamamen size bırakıyorum. Ancak şu tarihi de eklemenizi istiyorum ki NASA'nın resmi web sitesine girdiğinizde dünyanın manyetik alanındaki gizli portallar altındaki yazıya kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu yazı özetlenecek olursa NASA bu portalların gerçek ve var olduğunu kabul ediyor. Araştırmayı daha da derinleştirdiğimizde ise Iowa Üniversitesi'nde fizikçi Jack Scudder ise bu boyut kapılarının dünya üzerinde var olduğunu, bu portalların her gün açılıp kapandığını, kimisinin kısa süreli, kimisinin uzun, kimi kapıların ise sürekli açık kaldığından bahsediyor. Ancak meydana gelen bazı manyetik değişimler sebebiyle bu portal kapılarının aynı yerde sabit kalmadığından bahsediyor.
Bizden binlerce yıl önce yaşamış olan insanlar ise bu portal kapılarının yerlerini biliyor ve buna göre işaretler bırakıyorlardı. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Eski insanlar yeniden yazılan tarihe göre mağarada yaşayan ve ilkel topluluklar değildi. Atalarımız kesinlikle bizden daha ileri teknolojiye sahipti. Ancak yeniden yazılan tarihe göre gerçeklerin üzeri kapatılmış olabilir ve insanlığı doğadan kopartan sistemin hediyesi telefon bağımlılığı, stres, aşırı betonlaşma ve kariyer savaşları. Doğadan koparılan insan Allah'ın dünyadaki ayetlerini unutmuş gibi görünüyor. Oysa atalarımız doğada yaptıkları araştırmalarla bu manyetik alanı keşfetmiş olabilir ve açık olan epifiz bezi sayesinde gerçek enerjiyi nasıl yönlendirebileceğini biliyor olabilirler. Da tekrar geri gelelim. Bu keşifleri çok önceden bilen birileri bilinçli olarak dünyanın manyetik alanına müdahale ediyorsa, çünkü CERN'deki yapılan deneyin başka boyut kapılarını açmak için yapıldığı veya o boyutlardaki varlıkların kendi dünyamıza gelmeleri için verilen bir uğraş olduğu neredeyse artık sır değil. Yine de bizler her şeyin Allah'ın kudreti elinde olduğunu ve tüm planların üstünde onun planının işlediğini unutmayalım. Yine de bir geçit kapısına benzer bir yapıya yaklaştığımızda dikkat edin. Ne olur ne olmaz.